Üvey abisini darbe girişiminde bulunacağı iddiasıyla ev hapsine aldı. Havadan yardım dağıtan uçaklardan birinde Gazze'ye yukarıdan yardım bıraktı. Trump'ın ona Filistin topraklarını vaat ettiği yönünde iddialar var. Amerika ile olan güçlü ilişkileri başına bölgede birçok bela açtı, ancak başından beri bu güçlü ilişkileri sürdürmeye devam ediyor. Profilde bu haftaki konuğumuz Orta Doğu'nun sakin ülkesi Ürdün'ün kralı 2. Abdullah. Videoya başlamadan önce hazırlanırken size bir video kaydetmiştim. Onu izleyip başlayalım. Herkese merhabalar. Ben Sena Özyurt. GZT Özel İçerik Editörüyüm. Şimdi prodüksiyona gidiyorum. Sizin için bu hafta boyunca Ürdün Kralı'nı araştırdım. Hakkında çok güzel bilgiler buldum. Birazdan onları izleyeceksiniz. Ama ondan önce sizden bir ricam var. Sizin için uzun araştırmalar sonucu videolar oluşturuyoruz. Siz de kanalımıza abone olup bize destek olmak isterseniz çok seviniriz. Hadi şimdi devam edelim. 30 Ocak 1962, Amman, Ürdün doğumlu. Kendisi Haşimi Hanedanı'nın bir üyesi. Haşimi Hanedanı bazı Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed'in doğrudan torunları olarak kabul ediliyor. Bu durum onun ve ailesinin krallığının da bir dayanağı. Kendisi 7 Şubat 1999'da babasının ölümünden saatler sonra Ürdün kralı oldu. 1999'dan beri bu görevi sürdürüyor. Geçmişine dönelim. Küçük Abdullah İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. 1980'de İngiltere'nin Sanders kentindeki Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Daha sonra İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde ve ardından Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 1993'te ülkenin seçkin özel kuvvetlerinin komutan yardımcılığına atandı. Bir yıl sonra ise Özel Kuvvetler Komutanı oldu ve tahta çıkana kadar bu görevi sürdürdü. 1993'te kuvvetli bir Filistinli olan Rania El Yasin'le evlendi. Videonun devamında Abdullah El Hüseyin'in politikaları ve siyaseten neler yaptığını konuşacağız. O yüzden oralara dalmadan önce kendisi kadar çok konuşulan eşi Rania'dan biraz bahsetmek istiyorum. Rania 31 Ağustos 1970 Kuveyt doğumlu. O da biraz modernist, genelde güzelliği magazin konusu oluyor. Diğer First Lady'ler gibi diye başlayacaktım cümleme, ancak First Lady değil, kraliçe kendisi. Siz düzeltmeden ben düzelteyim. Kadın ve çocuk hakları da dahil olmak üzere çok sayıda davayı savunmak için kraliçelik konumunu kullanıyor. Çeşitli hayır kurumları kurdu ve hem yerel etkinliklerde hem de uluslararası etkinliklerde sık sık yer aldı. Çok fazla barış ve sosyal sorumluluk ödülü var. Yerel etkinliklere şunu da eklemek isterim. Kendisinin bir hobisi krallığın uzak köylerinden bazılarını habersiz ziyaret etmektir. Rania klasik bir kraliçe değil. Bir YouTube hesabı var. Bu YouTube hesabı gayet aktif kullanılan bir hesap. Neredeyse her gün paylaşım yapılıyor. Bu hesabı Mart 2008'de Araplar hakkındaki stereotipleri yıkma ve Batı ile diyaloğu teşvik etme çabalarının bir parçası olarak açtı. Yani Arapların hala develerle yolculuk ettiği gibi inançları yıkmak adına. YouTube onun için dünyanın dört bir yanındaki gençlerle diyalog kurabileceği ve bu algıları kırabileceği bir mecra. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip. Ününü bir kenara koyarsak kökenine bakabiliriz. Ailesi Filistin kökenli, kendisi ise Kuveyt'te doğup büyüdü. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden işletme diploması aldı. Bankacılık ve bilgi teknolojisi alanlarında çalışırken hayatını değiştirecek o akşam yemeğine gitti. Ocak 1993'te bir akşam yemeğinde o zamanlar prens olan Abdullah'la tanıştı ve yalnızca 2 ay sonra nişanlandılar. 10 Haziran 1993'te Rania ve Abdullah evlendi ve Rania prenses oldu. Abdullah kral olunca da kendisi kraliçe oldu. Çocukları hakkında da ilgi çekici şeyler var. Bunları videonun sonuna saklayalım ve asıl konumuz olan Ürdün Kralı 2. Abdullah'a geri dönelim. Abdullah El Hüseyin 99'da kral oldu demiştik. Görevinde babasının politikalarının çoğunu takip etmeye devam etti. 2001'deki 11 Eylül saldırılarını hepiniz biliyorsunuzdur. Bu olaylardan sonra ABD'nin terörle mücadele çabalarını destekledi. Nasıl destekledi? Mesela 2003'te ABD liderliğindeki Irak işgalinin ardından ABD kuvvetlerinin Ürdün'de üs kurmasına izin verdi. Arap-İsrail Barış Anlaşması'na destek verdi. Bu topraklarda iki devletli bir çözüm için müzakerelere katıldı ve hem İsrailli hem Filistinli liderlerle buluştu, barış mesajları verdi. 2010 sonlarında İsraillilerle Filistinliler arasında artan gerginlikler, İsrail'in artan zulmü ve hırsızlıklarını artarak devam etmesi neticesiyle İsrail'le ilişkilerini bozdu. Ürdün halkı da bu iki ülkenin ilişkileri konusunda Ürdün'ün tutumunu yeniden değerlendirmesini, değiştirmesini istedi. Zaten halkın önemli bir kısmı Ürdün'ün Amerika ile olan askeri işbirliğine de sıcak bakmıyor, hatta eleştiriyordu. Kral Abdullah, Ürdün topraklarında uzun süredir tarım işçiliği
yapan İsrailli çiftçilerle olan kira sözleşmesini feshetti. 2020'de arazi tekrar Ürdün yönetimine geri verildi. Filistin topraklarındaki İsrail hak iddiaları nedeniyle tarih boyunca Ürdün'e çok Filistinli göçü olmuştu. Öyle ki bir ara Ürdün'ün nüfusunun neredeyse 2/3'ünü Filistinliler oluşturuyordu. Zaten Ürdün kraliçesinin bile Filistin kökenli olması bunun bir göstergesi diyebiliriz. Ürdün, dünya tarafından da alternatif Filistin vatanı olarak görülmeye devam ediyor. Bu düşüncenin hem Filistinlilerle Arap ülkeleri hem de İsrailliler arasında savunucuları var. Kral Abdullah son dönemde Gazze şeridine yönelik devam eden saldırılar hakkında da konuştu. Bu saldırıların sadece Gazze'de değil, Kudüs ve Batı Şeria'da da insani krize yol açtığını söyledi. İki tarafın da Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde buluşarak müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade etti. Peki başka neler yaptı Abdullah el Hüseyin? Arap Baharı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde Ürdün'ün silahlı kuvvetlerinin iyileştirilmesi ve modernizasyonuna yöneldi. Irak'taki El-Kaide gibi bir tehdit de vardı ortada Ürdün için. 9 Kasım 2005'te Amman'da bir dizi patlama gerçekleşti. Amerika'daki Bush yönetiminin Orta Doğu'daki en sıkı müttefiklerinden olan ve bölgede istikrar unsuru olarak gösterilen Ürdün'ün başkenti Amman, eş zamanlı 3 bombalı saldırıyla sarsıldı. Batılı iş adamları ve turistlerin kaldığı kent merkezinde bulunan otellerin yakınlarında olan patlamada 60'a yakın insan hayatını kaybetti. Körfez Savaşı'ndan sonra ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiklerinden ve stratejik ortaklarından biri olan Ürdün, ilk kez El-Kaide'nin hedeflerinden biri olmuştu. İsrail'le iyi ilişkiler içinde bulunması, Irak işgali sırasında topraklarındaki üsleri kayıtsız şartsız açması, silah ve mühimmat taşıma konusunda işgalcilere koşulsuz destek vermesi gibi sebeplerden dolayı El-Kaide tarafından cezalandırıldı. El-Kaide saldırıyı üstlendiği bildirisinde bu sebepleri vererek Ürdün'ü cezalandırdığını söylemişti. Tek düşman El-Kaide değildi. 2013'te Doğu Suriye ve Batı Irak'ta yeni bir tehdit patlak vermişti. Bu sefer DAEŞ vardı. Ürdün, Eylül 2014'te gruba karşı ABD liderliğindeki bir hava harekatına katıldı. Kral burada liderlik rolü üstlendi ve Ürdün, DAEŞ'in ardından gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısını büyük ölçüde arttırdı. Bu hava saldırıları sırasında DAEŞ, Ürdün'ün hava kuvvetlerine ait F-16 uçağını Suriye'nin Rakka kentine düşürmüştü. Düşen uçağın pilotu Muaz Kesasibe, fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuş ancak DAEŞ'e esir düşmüştü. DAEŞ esir takası istiyordu. Ürdün'de tutuklu bulunan Sacide Rişavi'nin serbest bırakılması karşılığında ellerindeki Japon gazeteciyi ve Ürdünlü pilot Muaz'ı bırakacaklardı. 24 saat vermişlerdi Ürdün'e. Ürdün takası kabul etti ancak DAEŞ'ten onların sağ olduğuna dair kanıt istedi. Ardından DAEŞ tarafından Japon gazetecinin katledildiği görüntüler yayınlandı. Ürdün pilotu kastederek oğlumuz ve kahramanımızın karşılığında hükümlü Rişavi'yi teslim etmeye hala hazırız dedi. Ancak DAEŞ'in esir takası gibi bir niyeti yok gibiydi. Çünkü hemen sonra Muaz'ın IŞİD militanları tarafından diri diri yakıldığı görüntüleri internette yayınlandı. Kral Abdullah hemen Amerika ziyaretinden ülkesine döndü ve protestolarla ikiye bölünen halka birlik çağrısı yaptı. DAEŞ'in Muaz'ı öldürmesinin ardından Ürdün hükümet sözcüsü DAEŞ'in istediği Sacide Rişavi ile Ebu Huzeyfe lakaplı Kerbuli'nin Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda sabaha karşı idam edildiğini açıkladı. Bu krizin ardından Kral Abdullah, DAEŞ'e karşı koalisyonun operasyonlarında daha fazla yer alacağını, DAEŞ'e karşı acımasız bir savaş başlatacağını ve onları kendi topraklarında vuracağını duyurdu. Ürdün'ün tek sorunu bu değildi. 2010'ların sonlarında Irak ve Suriye'de devam eden ülke içi kargaşa ve Yemen'de iç savaşın olması Ürdün'de mülteci sorununu doğurdu. Ürdün, dünyada en büyük mülteci nüfusunu barındıran ülkelerden biri. 2011'de mültecilerin sınıra akmasına neden olan Suriye iç savaşının patlak vermesiyle başlayan mülteci akımı Filistinli mültecilerle epey artmıştı. Öyle ki Kral Abdullah mültecilerini desteklemek için uluslararası yardım istemişti. Kral Abdullah'ın genel duruşuna bakacak olursak iç işlerde liberal ve modernist bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Ekonomik ve sosyal modernleşmeyi hedefliyor, serbest piyasa reformları da onun döneminde başlatıldı. Ürdün'de kadınların statüsünü iyileştirmeye yönelik çeşitli girişimleri de var. Demokratikleşmeye de önem veriyor. Müslüman kardeşlerin Ürdün'deki siyasi kolu ve ülkenin en büyük muhalefet grubu olan İslami Hareket Cephesini dizginlemeye çalışmış ve kişisel veya kabile çıkarları yerine platforma dayalı oylamayı arttırmayı amaçlıyordu.
Çoğunlukla İslamcılar, işçi aktivistleri ve yüksek işsizlikten ve artan yaşam maliyetlerinden memnun olmayan insanlar tarafından yapılan eleştirilere ve sokak protestolarına maruz kaldı. Ancak bu gösteriler kontrol altında tutuldu. Hiçbir zaman Arap Baharı sırasında birçok Orta Doğu liderini yerinden eden protestoların boyutuna ulaşmadı bu gösteriler. Yine de gösteriler evet Kral Abdullah'ı yerinden edecek kadar güçlü değildi, ancak Abdullah'ın birkaç kez hükümetini görevden almasına neden olacak kadar da ciddiydi. Onun dönemindeki en ciddi protestolar ise 2018'de yaşandı. Gelin biraz bahsedeyim. Ürdün 2016'da uluslararası para fonu olan IMF'den borç aldı. Temel gıda maddelerine yönelik sübvansiyonları, yani devletin üretici veya tüketiciyi desteklemek amacıyla yaptığı karşılıksız mali yardımları kesti, satış vergisini arttırdı. Gelir vergisinde de büyük bir artış yaptı. Bu %5'lik artış halkı epey öfkelendirdi. Gösteriler sadece başkent Amman'da değil, İrbid, Tafila, El-Kerak, El-Ramse ve Ma'an kentlerinde de düzenlenmişti. Halk bu vergi tasarısını IMF'nin diktesi olarak görüyordu. Hükümet Kral Abdullah'a istifasını sundu, ancak gösteriler durmadı. Halk meclisin de feshini istedi. Gösterilerde yüzlerin değişimine hayır, ekonomik politikaların değişimine evet yazılı pankartlar kullanıldı. Olağanüstü görüşmelerin ardından yeni hükümet kuruldu ve protestolar yavaş yavaş durdu. Yavaş yavaş Kral Abdullah'ın ailesine geçerek videoyu bitirmek istiyorum. Şu an kralın üvey kardeşinden bahsedeceğim çünkü çok önemli olaylar yaşandı 2021'de. Kral Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza, Ürdün'de 6 yıl veliaht görevinde bulundu ve askeri alanda kariyer yaptı. Kral 2. Abdullah'ın resmi mektubuyla bu veliaht görevinden 2006'da azledildi ve görev kralın 26 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah'a verildi. Prens Hamza özellikle 2018'den itibaren ülkedeki farklı aşiret liderlerini sık sık ziyaret edip onlarla fotoğraf çektiriyordu. Ardından 2021'in başlarında Hamza ve eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın isimleri darbe girişimi iddiasıyla gündeme geldi ve Hamza ile birlikte 20 kişinin Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma ve ülkenin istikrarına tehdit olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Hamza ise iddiaları yalanlayarak herhangi bir komplo planı olmadığını söyledi, ancak bir anlam ifade etmedi tabii. Ürdün Kralı Abdullah, adı darbe girişimine karışan eski veliaht Prens Hamza'nın ülke çıkarlarına aykırı hareket etmemesi için dış dünya ile temaslarını kısıtladığını duyurdu. Yani Hamza'yı sarayda ev hapsine aldı. Bir yıla yakın süren hapsin ardından Hamza, krala bağlılık sözü verdikten sonra affedildi. Kralın ailesinin geri kalanı ise pek skandallara karışan kişiler değil. Çok konuşulan evlilikleri dışında. Kralın ilk çocuğu Veliaht Hüseyin, babası gibi yurt dışında eğitimler aldı. Babasından sonra tahta geçmesi bekleniyor. İkinci çocuk İman bir atlet. Hatta sınıfında en iyi kadın atlet ödülünü almış. Yurt dışında eğitim gördü. Evliliği ise çok konuşuldu. Çünkü muhtemelen onunla evlenebilmek için Müslüman olan Yunan bir adamla dünya evine girdi. Alexander Termiotis evlendikten sonra Cemil ismini aldı. Kralın diğer kızı Selma ise babası gibi Sanders Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nde teğmen olarak göreve başladı. Kısa bir süre sonra Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın jet pilotu oldu. En küçük çocuk Haşim ise henüz 19 yaşında. Geçen sene ilk kez resmi olarak uluslararası alana çıktı ve tanıtıldı. Şu anda Washington'da Georgetown Üniversitesi'nde okuyor. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilir, katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt, profilde bu hafta sizin için Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı anlattım. Trump'ın ona Filistin topraklarını vaat ettiği yönünde iddialar var. Amerika ile olan güçlü ilişkileri başına bölgede birçok bela açtı, ancak başından beri bu güçlü ilişkileri sürdürmeye devam ediyor.